Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Son zamanlarda bayağı meşhur olan Portekiz tatlısı pastelde nata yapıyorum. Diğer adı Belem turtası. Gerçekten çok güzel bir tarif. Mutlaka deneyin. Hemen tarife geçiyorum. Öncelikle yoğun kıvamlı bir şerbet hazırlamam gerekiyor. 1 su bardağı şekere 1 su bardağı su ekliyorum. Üzerine bir tane limonun kabukları ve bir tane de çubuk tarçın ekleyerek bir 10 dakika kadar kaynatıyorum. Şerbetim kaynadıktan sonra altını kapatarak soğuması için kenara alıyorum. Şimdi hamur kısmına geçiyorum. 3 tane milföy yaprağım var. Milföy yapraklarımı önceden çıkarmıştım. İyice yumuşamasını bekledim. Rulo haline getirip 3 eşit parçaya kesiyorum. Daha sonra her birinin üzerine bastırarak milföy yapraklarımı inceltiyorum. Ben elimle inceltmeyi tercih ettim. İsterseniz oklavada kullanabilirsiniz arkadaşlar bu arada. Şimdi incelttiğim milföy yapraklarını muffin kalıplarıma yerleştiriyorum. Muffin kalıplarına yerleştirdiğim milföy yapraklarını tamamen kaplayana kadar açıyorum. Yerleştirmeden tamamen inceltirseniz sizin için daha kolay olur. Orijinal tarifinde margarin ya da tereyağı kullanıyorlar arkadaşlar. Zaten yeterince milföy yağlı olduğu için ben ekstradan yağ kullanmak istemedim. Şimdi kremasını hazırlayacağım. 1 yemek kaşığı un, 1 yemek kaşığı nişasta ekliyorum. Üzerine 1,5 su bardağı süt ekleyerek kıvam alana kadar pişiriyorum. Böyle devamlı karıştırarak topaklanmaması için kısık ateşte pişirdim. İstediğim kıvam tam da bu şekilde. Daha önceden hazırlamış olduğum koyu şerbetimi yavaş yavaş karıştıra kremama ekliyorum. Hazırladığım kremanın üzerine şimdi 3 tane yumurta ekleyeceğim. Yumurta sarısı kullanacağız arkadaşlar. Kremanın sıcak olmamasına dikkat etmeniz gerekiyor. Yumurtaların pişmemesi için. Böyle azar azar birer tane olacak şekilde yumurtayı kremaya yedirerek güzelce karıştırıyorum. Zaten önemli olan kısım da kreması. Kreması gerçekten çok lezzetli oluyor ve en önemli kısmı bence kreması. Şimdi hazırlamış olduğum kremayı muffin kalıplarıma döküyorum. Benim kadar çok fazla doldurmayın. Birazcık boşluk bırakın çünkü piştikçe kabarıyor arkadaşlar içindeki krema. Şimdi en önemli kısma geldik. Pişirme kısmı. Önceden ısıtılmış 250 derecelik fırının en üst rafına kalıbımı yerleştirdim. Kalıbımı yerleştirdikten sonra kapağını kapatıp 220 dereceye düşürdüm. Üzeri nar gibi kızarana kadar fırında beklettim. İyice kızarması gerekiyor ve üzeri hafif yanması gerekiyor. Yani yanacak diye korkmayın arkadaşlar. Zaten tatlının olayı bu. Hem milföyünün hem de üzerinin birazcık yanması gerekiyor. Onun haricinde çok güzel bir tatlı. Ben zaten milföylü ve kremalı tatlıları çok seviyorum. O yüzden tam benim damak zevkime uyan bir tatlı. İnsanı bayan bir tatlı değil. Gerçekten çok lezzetli bir tatlı oluyor. Böyle çayın yanına çok yakışıyor özellikle. Umarım tarif hoşunuza gitmiştir. Deneyip yorumlara yazmayı unutmayın.